Selamlar herkese, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda Instagram sayfamdan çok da bilinen güzel bir model olan nakışlı hırkayı anlatacağım. Ölçüleri 1-2 yaşa uygun. Model için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. Şiş numaram 3,5, 5 adet düğme gerekli. Bu kısımlarda da etamin iğnesi kullandım. Kol birleştirmesinde de 3 numara tığ kullandım. Farklı ip ve şiş numarası kullanacaklar için ölçüleri vermek istiyorum. Boy 35 santim. En 26 santim. Kol genişliği 10. Kol altından kol uzunluğu 22. Yakadan roba 16. Şöyle bir de yaka genişliğini vereyim. Yaka genişliği de 12 santim. Düğme aralığı 7,5. 0-1 yaş içinde detaylarını vermek istiyorum. Yine aynı sayılar ile başlayıp bu kısmı, yaka kısmını aynı şekilde örüyoruz. Her ön yüzde roba artırmasında 16 defa yapıyoruz. 12 haroşa çizgisinde bir de düğmelerimizi açıyoruz. 1 yaş için 4 tane düğme iliği yeterli olacaktır. Ardından kollara geçiyoruz. Kol ayrımındaki ilmeklerimizi 50 sıra örelim. Sonrasında kol ucundaki lastik kısmı uygulayalım. Bu kısımda 6 sıradan oluşuyor. Yine video içerisinde burada bir eksiltme uyguluyoruz. Detaylı bir şekilde izleyip yapabilirsiniz. Sonrasında beden kısmına geçiyoruz. Koldaki sırayı aynı şekilde buraya uygulayabiliriz. Eğer düğme iliği kısmında bir sıra fazla veya eksikliğimiz olursa beden kısmında 2 sıra fazla veya eksik örebilirsiniz. Çok bir model bozulacak bir şey değil bu. Modeli son olarak da etek ucunda lastik örgüsünü yapıp tamamlayabilirsiniz. Nakış kısmında ben bebe yünü kullandım. Siz dilerseniz nakış ipliği de kullanabilirsiniz. Modelimiz oldukça kolay. Yeni başlayanlar ve ilk kez deneyenler için de nakış kısmını detaylı bir şekilde anlattım. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek olmanız. Yorum kısmına da emoji dahi olsa emoji bırakmanız. Ayrıca videomu hype'larsanız da çok sevinirim. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Yorum kısmını sola doğru çektiğimizde hype kısmı geliyor. Oradan puan verdiğinizde videom önerilenler kısmına çıkıyor. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Modelde orta kalınlıkla Alize Baby Vest kullanıyorum. Anti peeling özellikli bambu karışımlı bir ip. Renk numarası 55. Şiş numaram ise 3,5. Klasik ilmek atma tekniğini kullanarak şişimize 80 ilmek atıyoruz. Şişime 80 ilmek attım. Öreceğim bu sırada hem kenar hattını, düğme bandını başlatıyor olacağım hem de orta kısımda tekli lastik örgünün kurulumunu yapacağım. Sadece bu ilk sırada farklı bir uygulama yapacağız. Devamında yine kenar hattını uygulayacağız ama farklı bir şekilde. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sadece bu kısımda dediğim gibi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi de haroşa ördüm. Ben haroşayı düzden ördüğüm için ön yüzde ilk haroşa çizgim bakın oluştu. 6 ilmeği düğme bandı olarak devam ettireceğiz. Diğer uçta 6 ilmek kalana kadar
Tekli lastik örgünün kurulumuna başlıyorum. Ters ilmekle başladım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz şeklinde 6 ilmek kalana kadar devam edelim. Sıranın sonunda 6 ilmeğim kaldı. 4 ilmeği haroşa örüyorum. Kalan 2 ilmeği de başta olduğu gibi ipimi öne alıp ters ördüm. İlk sıramız tamamlanmış oldu. Ön yüze geçtim. Ön yüzde artık düğme bandını şu şekilde devam ettiriyoruz. İkinci ilmeğim düz, 4 ilmeğim de haroşa. Diğer kısma geçiyorum. Yine aynı şekilde tekli lastik örgümü uygulamaya başlıyorum. Bir ters, bir düz. Tekli lastik örgü her sırada düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örerek devam ettiriliyor. Sıra sonuna doğru gelelim. Sıra sonuna geldim. 6 ilmekten oluşan düğme bandı kaldı. 4 ilmeği haroşa örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de kenar hattı için düz. Arka yüze geçtim. Şimdi bu kısımda bir püf noktası var. Başlangıçta biliyorsunuz ilk sıra için sadece 2 ilmeği başta ve sonda ters örmüştüm. Artık o şekilde devam etmiyoruz. Arka yüzde başta ve sondaki bu ikişer ilmeği örmeden alıyoruz. Sadece ön yüzde her iki ilmeği başta ve sonda düz örüyoruz. Şimdi arka yüzde 2 ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. Direkt 4 haroşa ilmeği örüyorum. Bu kısım tamamlanmış oldu. Tekli lastik örgü kısmına geçtim. Düzü düz, tersi ters örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Düğme bandı için 4'ünü haroşa örüyorum. 2 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. Başta olduğu gibi bu 2 ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. Ön yüze çevirdim. Baştaki ilmeği bu şekilde örüyorum. İkinci ilmeğimi de ördüm düz. 4 ilmek ise haroşa. Yine buradaki lastik örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna gelelim. Düğme bandına geldim. 4 ilmeğimi haroşa örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de ön yüzde düz. İlmeklerimi de düz ördüm. Arka yüze çevirdim. Arka yüzde bu 2 ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. 4 ilmeği de haroşa örüyorum. Lastik örgümüzü yapıp sıra sonuna gelelim yine. Sıra sonunda düğme bandındayım. Yine 4 ilmeğimi haroşa örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ipimi öne aldım. Örmeden sağ şişe aktardım. Ön yüze geçtim. Bu kısmı bir kez daha tekrarlamak istiyorum anlaşılır olması için. Ön yüzde her iki başta ve sondaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzde de başlangıçta ve sonda örmeden şişimize aktarıyoruz. Öreceğimiz bu sırada ayrımlarımızı yapıp sıra sonunda ilk iliğimizi açıyor olacağız.
başlayalım. Yine 2 ilmeğimi düz ördüm. 4 ilmeğimi haroşa, düğme bandını tamamlamış oldum. Ön ayrım için 9 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle ipimi çaprazlayarak bir gizli artırma yapıyorum. Artırma ilmeklerimiz 2 tane. Bu robanın bitimine kadar sabit kalacak. Her ön yüzde bu 2 ilmeğin sağından ve solundan artırmalarımızı yapacağız. 2 ilmeği örüyorum ve solundan aynı şekilde artırmamı yaptım. Kol ayrımına geçtim. Kol ayrımı için de 9 ilmek örüyoruz. Artırma kısmına geldim. Yine bir gizli artırma, 2 artırma ilmeği, tekrar bir gizli artırma. Arka ayrıma geldim. Arka ayrım içinde 24 ilmek örüyoruz düz. ...24 ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. Tekrar 2 artırma ilmeğini ördüm. Artırmamı yaptım. Kol ayrımı için 9 ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. 9 düz ilmeğim var ön ayrım için. Bunları örüyorum. Düğme bandına geldim. Şimdi burada ilk ilmeğimizi açıyoruz. 2 ilmek haroşa ördüm. Bir doladım. Kalan 2 haroşa ilmeği birlikte bu şekilde örerek kestim. Kalan 2 düz ilmeğimi örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine bu 2 ilmeği örmeden şişime aktardım. 4 ilmeği haroşa örüyorum. Orta kısımdaki tüm ilmeklerimiz ters örgü. Şöyle artırmış olduğumuz ilmeğe geldim. İpimi öne alıyorum. Tam bu kısımdan çapraz bir şekilde şişimi geçirdim ve ters ördüm. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar diğer yanda artırdığım ilmeği çapraz bir şekilde şişimi geçirip ters örüyorum. Bir kez daha göstereyim. Şöyle bakın. Tam bu kısımdan şişimi geçirdim ve ters ördüm. Sıranın sonundayım. Düğme bandındaki 4 ilmeği haroşa örüyorum. Kalan 2 ilmeği de arka yüzde örmeden şişime aldım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde bu 2 ilmeği düz örüyoruz. 4 ilmeğimiz haroşa. Bu kez bir ilmek arttığı için 10 ilmek örüyoruz.
ön ayrım için. Artırmamızı yapıyoruz. Dilerseniz bu kısımlara bu 2 artırma ilmeğinin ortasına işaret takabilirsiniz. Bu şekilde bir kaydırma olmaz. Hatta unutmuşum, ben ilk artırma sırasını gösterdiğimde şimdi ekliyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm. Şöyle bir tane işaret ekledim. Diğer artırma ilmeğini ördüm ve artırmamı yaptım. Kol ayrımında 11 ilmeğimiz var. Bunları örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz ve bir artırma ilmeğini ördüm. Bir işaret ekledim. İkinci artırma ilmeğini ördüm ve artırmamı yaptım. Arka ayrımda 26 ilmeğimiz var. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yaptım. Bir artırma ilmeğini ördüm. Şöyle işaretimi ekledim. İkinci artırma ilmeğini ördüm ve artırmamı yaptım. 11 ilmek kol ayrımını örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm ve son işaretimi ekledim. İkinci artırma ilmeğini ördüm. Artırmamı yaptım. 10 ilmek örüyorum ön ayrım için. Düğme bandına geldim. 4 ilmeğim haroşa, 2 ilmeğim düz. Arka yüze geçtim. Yakadan sonraki 4. sıramızdayız. Baştaki 2 ilmeğimi örmeden aktardım. 4 ilmeği haroşa örüyorum düğme bandı için. Arka yüzde ön ayrımı ters örerek devam ediyorum. Şöyle yine artırmış olduğum ilmeği çapraz bir şekilde örüyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm, işaretimi aktardım. İkinci artırma ilmeğini ve artırmış olduğum ilmeği ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Düğme bandı için 4 ilmeği haroşa örüyorum. 2 ilmeği de ipimi öne alıp örmeden aktardım. Örgümüzü artık bu şekilde devam ediyoruz. Her ön yüzde baştaki bu 2 ilmeği düz, kalan 4 ilmeği de haroşa örüyoruz düğme bandı için. Sonrasında ilmeklerimizi düz örerek buradaki artırma kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi hafif ortaya çıktığı birkaç sıra sonra iyice belirgin olur. Bu 2 ilmeğin sağından ve solundan dolayarak gizli artırma yapıyoruz. Yine aynı şekilde buradaki artırma kısmının da ve diğerlerinin de. Sıra sonuna geldiğimizde ise düğme bandında 4 ilmeğimiz haroşa, 2 ilmeğimiz düz. Arka yüzde de bu 2 ilmeği örmeden alarak başlıyoruz. Şişimize aktardık. 4 ilmeğimiz haroşa. Arka yüzdeki tüm ilmeklerimiz düğme bandına kadar ters örgü. Sonrasında düğme bandındaki 4 ilmeği haroşa örüyoruz. Kalan 2 ilmeği de örmeden aktarmış oluyoruz. Bu şekilde robamızı ilerletelim, devam edelim. Her ön yüzde artırma yaparak hırkanın roba kısmını tamamlamış oldum. Toplamda 18 defa artırdım. Ön yüzdeyim. Öreceğim bu sırada kolların yapımına geçiyorum. Ön ayrımı örerek artırma kısmına kadar gelelim. Artırma kısmındayım. Şimdi bu kısımdan başlayarak
Sadece kol ayrımını örerek devam edeceğiz. Artırma ilmeklerinin birini örüyorum. Ön ayrıma ekledim. Diğerini de kol ayrımına ekliyorum. Bu kısımdan başlayarak diğer artırma kısmına kadar gelelim. Artırma kısmına geldim. Buradaki iki artırma ilmeğinin birini kol ayrımına ekledim. Diğerini de arka ayrıma bıraktım ve bu kısımdan arka yüze dönüyorum. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzde diğer artırma kısmına kadar 46 ilmeği örerek geldim kol ayrımındaki. Yine arka yüzde de iki artırma ilmeğindeyim. Birini kola eklemiştik. 47 oldu. Şöyle ön yüze buradan çeviriyorum. Bakın. Artırma ilmeğini kola eklemiştik. Diğeri de ön ayrımda kaldı. Şimdi buradan bu şekilde devam ediyoruz. Bu 47 ilmeği örerek geliyoruz. Bu kısımdan arka yüze çevirip arka yüzü örüyoruz. Yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bu şekilde örerek kolu ilerletelim, devam edelim. Kol ayrımındaki ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek ilerlettim. Toplamda şöyle bu kısımdan başlayarak sayacak olursak 60 sıra kadar ördüm. Ön yüzdeyim. Öreceğim bu sırada tekli lastik örgünün kurulumunu yaparken ilmek eksiltmesini yapacağız. Eksiltme tekniğimiz 3'e 1, yani 3 ilmekte 1 olacak. Şöyle başlangıçtaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ters. Düzü örerken 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Kesme işlemini düz örerken yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Birer birer ilmeklerimizi bu şekilde kesmiş olduk. Bir ters, bir düz, bir ters, 2 ilmeği birlikte örerek bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, 2 ilmeği birlikte örerek bir düz. Bu şekilde devam ediyorum. Sonda 2 ilmeğim kaldı. Bir ters ve bir düz şeklinde örüyorum. Sırayı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düzü düz ördüm. Ters ilmeği de ters. Altı sıra olana kadar lastik örgümüzü devam ettirelim. Ön yüzde ilmeklerini kapatalım birlikte. 6 sıraya tamamladım. İlmeklerini kapatmaya başlıyorum ön yüzde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm. Yine aynı şekilde bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. Düzü düz. Ters ilmeği ters örerek ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bu şekilde lastik örgümüz formunu koruyor.
ilmekleri kapattım. Şimdi kol kısmının birleştirmesini yapıyoruz. Ön yüzden 2'ye katladım. Tığım 3 numara. Tığ ile birleştirme yapıyorum. Şöyle köşe kısmı tığımı geçiriyorum. Son kalan ilmeği alıyorum ve bu köşe kısmından geçirdim. Bir zincir ile sabitledim. Sonrasında karşılıklı şu görünen ilmeklerden şöyle batarak birleştirmeyi yapıyorum. Ve sıradaki kenar ilmeklerine çift ilmek olarak batıyorum. Karşı tarafa da yani aynı şekilde ilmeği aldım, tığdaki ilmekten geçirdim. Buradaki mesafe boyunca tığımdaki ilmeği uzatıyorum. Kol altına kadar birleştirmeyi yaptım. Son olarak tığımdaki ilmeği şişe ekliyorum. Buradan devam edeceğim. Kolu ön yüze çevirdim. Bakın. Bu şekilde düzgün bir birleştirme elde ettik. Şimdi öncelikle arka ayrımı örüyorum. Ardından diğer kola devam edeceğim. Artırma kısmına geldim. Buradaki 2 ilmeğin birini arka ayrıma ekledim. Diğerini de kola bıraktım. Şimdi kolu örmeye devam edeceğim. Buradaki artırma ilmeklerinin de ilkini kol ayrımına bırakacağım. Diğerini de ön ayrıma kalacak. Şöyle devam ediyorum. Diğer artırma kısmına geldim. Buradaki artırma ilmeğinin birini kol ayrımına ekledim. Diğeri de ön ayrıma kalıyor. Ve bu kısımdan arka yüze çevirdim. Örerek artırma kısmına geliyorum. Bu 2 artırma ilmeğin ilkini örüp bu kısımdan tekrar ön yüze dönüyorum. Diğer kolda yaptığımız işlemin aynısını yaparak bu kolu da tamamlayalım. Devam edelim. Diğer kolu da aynı şekilde örüp tamamladım. Son olarak ön ayrım kalmıştı. Bunu da ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzü de tamamladım. Şimdi örgümüzün devamında şu şekilde devam ediyoruz. Her iki uçtaki 6'şer ilmekten oluşan bu düğme bandını aynı şekilde bu hattına devam ettirerek örüyoruz. Her 12 haroşa çizgisinde bir de iliklerimizi açıyoruz. Orta kısımda yine aynı ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapılıyor. Toplamda 5 tane iliğimiz olacak. 4. ilikten sonra 12 haroşa çizgisi örelim. Sonrasında tekli lastik örgümüzü başlatacağız. O sırayı ve 5. iliği birlikte yapalım. Örgümün beden kısmını ilerlettim. Her 12 haroşa sırasında bir iliğimi açtım. Yani bu kısım toplamda her ördüğümüz sırayı sayacak olursak 24 sıra örmüş oldum. 24 sırada bir de iliklerimi açtım. Son olarak 4. iliğimi açmıştım. Aynı şekilde bir 24 sıra daha ördüm. Ön yüzdeyim. Öreceğimiz bu sırada etek ucundaki tekli lastik örgüyü başlatıyor olacağız. Sıra sonunda da son iliğimizi açıp ilik kısmını tamamlayacağız. İlk önce düğme bandını yine aynı şekilde örelim. 6 ilmeğimizi. Sonrasında bir düz, bir ters şeklinde diğer düğme bandına kadar tekli lastik örgümüzün kurulumunu yapalım. Geldim. Düğme bandındayım. 2 ilmeğimi yine haroşa ördüm, bir doladım. 2 ilmeği de birlikte örerek kestim.
kenar kısmındaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Arka yüze geçiyorum. Düğme bantları her iki uçta aynı şekilde devam edecek örgünün bitimine kadar. 2 ilmeği örmeden aldım. 4 ilmeğimi de yine haroşa örüyorum. Sonrasında arka yüzde de yine düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Lastik örgünün ikinci sırası bu. Toplamda 6 sıra olunca ön yüzde kol ucunda yaptığımız gibi bir örüp bir üzerinden atlatarak ilmeklerini kapatalım. Her iki uçtaki düğme bandı kısmını da düz örerek kapatabiliriz. Hırkanın örgü kısmını tamamladım. Son olarak etek ucundaki lastik örgüyü 6 sıra ördüm ve ilmekleri kapattım. Düğmelerini ekledim. Nakış kısmına geçiyoruz. Nakış kısmında 3 rengimiz var. Siz dilediğiniz renk tonlarını kullanabilirsiniz. Yeşil, sarı ve pembenin bir tonunu kullanıyorum. Ara kısımlarda da simli bir iplik kullanacağım. Siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Instagram sayfamdan beni takip edenler bu modeli bilir. Şöyle nakışlı bir model. Rokoko işliyoruz. Onun ayarlamasını da şu şekilde yapıyoruz. Üst kısımdan 4 santim ölçüyoruz ilk çiçeğimiz. Ardından 3. çiçeğimizde yine alttan 4 santim ölçüyoruz. Bu kısma yapıyoruz. Ortadaki çiçeğimizde her iki çiçeği ortalayarak tam bu kısma yapacağız. Eğer ilk defa nakış yapacaksanız bu kısımlara bir kalem ile işaretleyebilirsiniz. İlk çiçek ile başlayalım. Şöyle 4 santim kadar hizalıyorum. Buradan da 1, 2, 3 ilmek saydım. 4. ilmeğe çiçeğimi yapmaya başlayacağım. Şöyle alttan ön yüze çıktım. 2 santim uzunluğunda olacak şekilde 5 çizgi yapıyoruz. Hemen yan taraftan çıkıyorum. Yine aynı ölçüye dikkat ediyorum. 1. Aynı başlangıç noktasına geri dönüyorum. Sonrasında bu taraftan çıkıyorum. Başlangıç noktasına geri dönüyorum. Ayarlıyorum. Bu kez alt taraftan çıktım. Başlangıç noktasına döndüm ve son çizgiyi yapıyorum. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 7 de yapabilirsiniz. Daha sık istiyorsanız. Tekli sayılar olacak. 3 de yapabilirsiniz. Yine orta kısımdan herhangi bir yerden çıktım ön yüze. Bu çizgiyi atlıyorum, diğerinin altından geçiyorum. Bunu atlıyorum, diğerinin altından geçiyorum. Bunu atladım. Bir sonrakinin altından geçtim. Bunu atladım. Sıradakinin geçtim. Bunu atladım. Bu taraftakinin altından iğnemi geçiriyorum. Bunu atlıyorum. Bu taraftakinden geçtim. Bu şekilde devam ediyoruz. Her sırada bir öncekinin altından iğnemizi geçiriyorsak bir sonraki sırada üstünden atlayarak diğerine geçiyoruz. Bunun altından geçirdim. Şimdi bunu atlıyorum. Diğerinin
Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Son olarak buradaki çizginin altından geçtim. Bunu atlıyorum. Diğerine yine aynı şekilde. Bunu atlıyorum. Bunu atladım. Bunu atladım. Buradaki çizgiler kaybolana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Şöyle bakın, tamamen kapanana kadar devam ettim. Sonuncu sıram ve arka yüze geçip sabitliyorum. Şöyle arkalardan giriyorum. İğnemi, ipimi çektim ve fazla olanı kesiyorum. Şöyle bakın, ilk çiçeğimiz hazır. Şimdi aynı şekilde bu kısımdaki çiçeğimizi yapıyoruz. Yine 4 santim bu kısımdan alıyorum. 1 2 3 4, dördüncü ilmeği hizalıyorum. Tam bu kısımda bir yerden çıkıyorum. Yine 5 tane çizgi yapıyoruz. Uzunluğu 2 santim olacak. Şimdi yine arka yüzden orta kısma yakın bir yerden çıktım. Aynı işlemi yapıyorum. Sıradaki çizgiyi atlıyorum. Diğerinin altından geçtim. Bunu atladım. Buradan. Bunu atladım. Buradan. Yapıp ipimizi hafifçe çekiyoruz. İkinci çiçeği de tamamladım. Şimdi ortadaki çiçeğimize geçiyoruz. Bunu da her ikisini ortalayarak yapıyoruz. Tam bu kısım oluyor. Buradan çiçeğimizi yapacağız. Her iki çiçek düğme bandına biraz daha yakınken bunun mesafesini biraz açıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya veya 7. de olabilir. 7. ilmeğe çiçeğimizi yapacağız. Ön yüze çıktım. Şöyle ipimi ayarlıyorum. Burada da yine 2 santim ölçüyü baz alıyoruz. Tam karşı kısmından 2 santim kadar ayarlıyorum ve aynı yerden iğnemi çıkarıyorum. Sonrasında şöyle bir 10 defa saralım. Sardım. Hafif bir gevşettim bu kısmı. Çok sık olursa çünkü çekemeyiz. Bu kısımdan hafif tutarak şöyle yine gevşetebiliriz çıkmıyorsa. Çekiyorum. Çektim. Bunu çekerken şöyle bu kısım iyice açılmasın diye tutuyoruz ve buraya sabitliyoruz. Sonrasında tam bu kısmın ortasını hizalıyoruz. Şöyle oradan çıktım. Tam ardından olacak şekilde sabitledim. İlk yaprak bu şekilde hazır. Yine 2 santimi baz alıyorum ve bu yan kısma geçiyorum. Dolaya dolaya döneceğiz.
ucu bu ipimin çıktığı yerden çıkarıyorum. Yine aynı şekilde çok sıkı olmayacak. 10 defa doluyorum. Sonrasında hafif bir şöyle genişlettim bu kısmı ve tutarak çekiyorum. Bu kısmı bırakmıyorum çekerken ki açılma olmasın. Şöyle tam buradan yine batıp bu ikinci çıktığımız ipliğin kısmından bunun orta kısmından çıkıyorum. Şöyle tam arkasından çıktım. Yine 2 santim baz aldım. Şöyle şu kısımdan battım. İpliğin dibinden çıktım ve 10 kez sarıyorum. Tekrar son yaptığım yaprağın ortasını baz alıp o kısımdan çıkıyorum. Yine 2 santim ayarlıyorum. Aynı yerden çıktım. Bu kısım bu şekilde dolana kadar aynı işleme devam edeceğiz. Son olarak yine iç kısma battım ve çektim. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaprak oldu. İç kısmında buradaki pembe tonuyla tomurcuk şeklinde yapacağız. Şimdi arkada sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Pembe rengimi aldım. Şöyle tam ortadan çıkıyorum. Bu kısmı Fransız düğümleriyle yapacağız. Şöyle bir kere doladık ve tam dibine batıyoruz. Aynı yer olmamasına dikkat edin. Bakın şöyle düğümler oluştu. Şimdi kenar kısmı dolana kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Yani dibinden batacağız fakat şöyle hemen aynı yerden çıkmayalım ki arka yüze geçer düğümümüz. Şöyle yan kısımdan batalım. Bir tane sardık. Hafifçe çekiyorum. Bu kısmın dolması için bu kadar yeterli geldi. Çiçeğimiz tamamlanmış oldu. Yaprak ve dal kısmına geçiyorum. Şöyle buradaki sağa doğru
uzanan bir dal. Her iki yanında da yaprak olacak. İlk yapraktan başlayalım. İlk yaprak şöyle tam yukarı doğru hizalanacak. Hemen şöyle küçücük yan tarafından batıyorum. 1,5 santim kadar uzaklıkta, ipim altta olacak şekilde çıktım. Hemen dibinden batarak arka yüze geçip sabitledim. Yaprağım bu şekilde oluştu. Bir yaprak da şu kısma doğru olacak. Hemen yan tarafa çıkıyorum. Çıktım. Hemen dibinden değil de çok az yan tarafından yine 1,5 santim olacak şekilde çıktım. Bu ipim gördüğünüz gibi altta kalıyor ve çektim. Ve şuradan da çıkıyorum. Bakın yapraklarımız oluştu. Dal kısmına geçiyorum. Her iki yaprağın ortasını hizalayarak çıkıyorum. İpim şu şekilde altta, hemen dibinden battım. Bu kez şöyle yarım santim kadar batarak hizaladım, çıktım. İpim parmağımın altında, burada oluşan yuvarlağın hemen içine batıyorum ve bu ipliğimin çıktığı kısımdan 2, üçüncü yaparken hafif sağa doğru kavis veriyorum. Eğimini verdim. Bir kez daha, biraz daha eğim veriyorum. Ve sonuncu da yine eğimli olacak. Aşağı doğru ve bitti. Ardından şöyle batıyorum. Arka yüze geçtim. Şöyle tamamlandı. Şimdi üçüncü çiçeğin yaprağını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yapraklar her iki yanda dik yukarı doğru. Sap kısmı da hafif yine sağa doğru eğimli. Şöyle şu kısımdan çıkıyorum. İlk önce yaprağımı yapıyorum yine aynı şekilde. 1,5 santim kadar ölçüsü. Yan tarafından bir ilmek atlayarak çıkıyorum. Diğer yaprağı da yapıyorum. Yukarı doğru ve orta kısımdan çıkıyorum. Yapraklar tamam. Sap kısmına geçiyoruz. Sapı da yine diğer tarafta olduğu gibi aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle yarım santim kadar iki, üç tane bu şekilde yukarı doğru yaptım. Şimdi eğim vererek çalışacağım. Şöyle 5 tane de sağa doğru eğim vererek yaptım ve sabitliyorum.
Üçüncü çiçeğin yaprak kısmına geçiyoruz. Burada 4 yaprak var. Sonrasında da sapı yapacağız. Şöyle ilk önce yine yapraklardan başlayalım. Ön yüze çıktım. Hafif eğimini düğme bandına doğru veriyorum. Sola doğru. Yaprak ölçümüz yine aynı 1,5 santim. Sabitlemesini yapıyorum. Şöyle bir ilmek bırakarak bu kısımdan çıkıyorum. İkinciyi buraya, üçüncü, dördüncü şeklinde yapraklarımı tamamlayacağım. Şöyle yapraklarımız tamamlandı. Şimdi arka kısımdan aralardan yürüterek dalı yapacağım kısma geliyorum. Önce yine yukarı doğru, sonra sağa doğru eğimini veriyorum. Dört kere yukarı doğru direkt nakışımı yaptım. Şimdi eğim vermeye başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de eğimli olarak çalıştım. Bende olduğu gibi sizin ipleriniz de bu şekilde kıvrılabilir. Yine normal ben bebe yünü kullandım. Siz nakış ipliği de kullanabilirsiniz. Ben tamamıyla aynı olsun diye bu şekilde çalışıyorum. Sabitlemeyi yaptım. Bu dalların etrafında bu kısımda yapmış olduğumuz Fransız düğümlerinden var. Ben bu kısımda sizlere göstereceğim. Diğerlerini de görseldeki gibi siz aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Şöyle yarım santim yine uzaklığında buradaki dalın uç kısmına doğru geliyoruz. Tam bu kısma ilkini yapıyorum. Ön yüze çıktım. Bir kere veya iki kez yapabilirsiniz. Bunun büyüklüğünü de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hemen dibinden batıyorum ve arka yüze geçiyorum. Şöyle bakın. Şöyle tam uç kısmına hizalıyorum. Biri de bu kısımdan olacak.
2 kez yine doladım. Hafifçe çektim. Buradakini de bunun karşısından direkt yapıyorum. Yine yürüterek bu kısma geleceğim. Ve tamamlanmış oldu. Diğerlerini de şu şekilde tamamlıyoruz. Ben görseli açayım. Ortadakinde baktığınız gibi 2 dal altında var. Bir tane yine uç kısımda, 3 de üzerinde. Bu tarafta da 3 bir tarafta, 3 bir tarafta, bir de uçta. Bu şekilde tamamlayalım. Bu kısmı böylece tamamlamış oldum. Şimdi simli iple yapılan kısmı göstereceğim. Böyle aralıklara yukarı bu kısma ve bu kısma yapılıyor çalışma. Şöyle küçük puantiyeler şeklinde hazırlıyorum ben. Daha kalın bir simli ipiniz varsa işleminiz daha kolay olur. Bende bu vardı. Bununla yapıyorum şimdi. Şu iyice belirgin olunca tamamdır. İkincisi buraya, üçüncüsü de buraya olacak. Burayı tamamladım. Şimdi bu kısımlara da eklemelerini yapıp diğer tarafı da aynı şekilde çalışıp son haliyle geliyorum. Diğer tarafın nakışını da tamamladım. Hırkamız hazır. Vakit ayırıp beni izlediğiniz ve benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum kısmına da yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.